Düğüntrendi.com'dan herkese merhaba. Bugün Bursa'nın ünlü modacılarından Yeliz Sarı ile birlikteyiz ve kendisiyle 2018 yılının gelinlik modasıyla gelinlik kesimleri hakkında konuşacağız. 2018 diğer yıllara nazaran daha rahat gelinliklerin tercih edildiği trendler daha çok görülecek. Balık modeller, tarlatanı olmayan uçuşan elbise formunda gelinlikler revaçta. Tüllerle, şifonlarla, organzelerle hareketlenmiş gelinlikler, bedenlerde yarı transparanlar, ışıltı ama yine de bir sadelik seviliyor, görünüyor. İlk olarak full Fransız dantel balık model, onunla ilgili sizden bilgiler alalım. Fransız dantel her zaman klasik bir dantel cinsi olduğu için her zaman tercih ediliyor. Bu sene daha çok alt kısımlarında transparanlık hissiyatını vermek için ten rengi zeminler kullanıyoruz. Bazen tabii beyaz olarak da çalışılıyor ama genelde tercih edilen bu formda diz kapağına veya diz kapağının daha üst kısımlarına kadar oturttuğumuz yürüyüşü, oturuşu, kalkışı rahat ettirmek açısından kullandığımız kalıplarla gidiyoruz. Strapless, kep kollar, uzun kollar mevsimine ve düğün konseptlerine göre, müşterinin tercihine göre değiştirilebiliyor. Onun haricinde yürüyüş rahatlığını sağlamak açısından yine bir tarlatan etek ucunda olması her zaman avantaj sağlıyor. İkinci gelinliğimizde full İtalyan işlemeli yarı balık model. Onunla ilgili de bilgiler alalım. Işıltıyı seven gelinlerimiz için tercih ettiğimiz İtalyan danteller daha ışıltılı ve dantel daha fazla kendini gösteriyor. Yine full dantel olarak çalışıldığında şık ve zarif duruyor. Biraz daha gösterişli gelinlik tercih eden gelinlerimizde daha çok kullanıyoruz biz de. Yine dediğimiz gibi diğer Fransız modelinde olduğu gibi uzun kol, transparan tül kol üzerine aplikeler, strapless, taş askı şeklinde de gelinliğimizin formuna göre ve gelinimizin isteğine göre farklı kollar, askılar kullanabiliyoruz. Üçüncü gelinliğimizde transparan beden A kesim organze etek. Onu da anlatır mısınız bize? Transparan bu sene gerçekten çok seviliyor. Çok da hoş duruyor. Bazen tam transparan, bazen yarı transparan formlar kullanıyoruz. Yine isteğe göre değişiyor. Bu bahsettiğimiz modelde etek daha sade çalıştık. Beden kısmı yine rahatlığı sağlayacak şekilde tül bir zemin üzerine pano desen dediğimiz Angres cinsi dantelle çalıştık. Farklı dantellerle de çalışılabiliyor. İsteğe göre değişebiliyor. Bel çukurundan birkaç parmak aşağıdan başlıyoruz. Tam bel çukurundan da başlamıyoruz. Beli ince göstermek adına çok büyük avantaj sağlıyor. Gelinlerimiz de o tarz çok seviyor. İster içlerinde tarlatan kullanıyoruz biraz daha kabartmak adına ya da elbise formunda da yine düğün konseptine göre kır düğünü mü olacak, salon düğünü mü olacak, yaz düğünü mü bunlara göre bizi yönlendiriyor gelinlerimiz. Dördüncü gelinliğimiz de yine A kesimden hazırlanan bir model. A kesim tül etekli bir gelinlik. Onun da detaylarını alalım. Bu modelimizde yine Fransız dantel üzerine 3 boyutlu aplikeler kullandık. Aplikeleri belli bölgelerde kullandık çünkü yine sadelikten yana gelinlerimiz. Etek kısmı dökümlü tülden. A kesim her zaman sevilen bir formdur. Vücutta kusurlu bölgeleri kapatma özelliğine de sahip olduğu için birçok gelinimiz tarafından tercih edilen bir kesimdir. Yine elbise formunda da kullanılabiliyor. Tarlatanda da kullanılabiliyor. Rahat, uçuşan, hem düğün konseptlerinde salonda olsa, dış çekimde de olsa, kır düğünlerinde de olsa tercih edilebiliyor. Beşinci gelinliğimizde 3 boyutlu full dantel yarı balık. Onu da alalım detaylarını. 3 boyutları çok daha modern duran bir tarz dantel olarak kır bahçesi gibi. Genelde kır düğünlerine çok tercih ediliyor. Yarı balık bir model, hareketi yine rahatlığını sağladığı bakımından tercih ediliyor. Biz bu modelde omuzlara pelerin koyduk. İsterseniz çıkarılabilir yapabiliyoruz. Çok zarif şık duran tarzlar ben de çok seviyorum 3 boyutları. Evet, 6. gelinliğimizde yine bir A model, A kesim model bir gelinlik. 3 boyutlu ve Fransız dantelli basene oturan A kesim bir model. Bunun detayları neler peki? Bu model
Balık formunda vücudunda kusur olabilecek bayanlara tavsiye ettiğimiz bir kesimdir. Balık da değil, tam olarak A kesim de değil. Yine hatları belli eden, vücudu daha ince, uzun gösteren bir kalıptır. Biz Fransız danteliyle üzerine yine 3 boyut aplikeler ve yarı transparan formlar kullandık. Dediğimiz gibi bu sene çok seviliyor yarı transparanlar. Arzuya göre tabii iç kısmı daha kalın bir astarla astarlanıp transparan formdan uzaklaştırabiliyoruz. Yine uçuşan hafif bir gelinliktir bu da. Evet, sırada da çok iddialı bir gelinliğimiz var şimdi. Full transparan tül bir gelinlik. Bu gelinliği kimler tercih etmeli sizce? Tabii düğünde biraz giyilmek için biraz transparan kalmış olabilir. Daha kabarık formlar da tercih edilebilir. İç kısımlarına biz bu transparanlık formunu koruyacak şekilde iç elbiseler hazırlıyoruz. Mini etek olabilir, askılı elbise olabilir. Onları hazırladıktan sonra herhangi bir konsepte uygun hale gelebiliyor. Gelinlerimiz de bilirler, bu sene çok fazla full transparan formlar var. Çok şık duruyorlar ama yine de gelinliğin masumiyeti açısından iç kısmına iç elbiseler dikiyoruz. Evet, son gelinliğimiz de kabarık bir model. Genellikle kabarık gelinlikte genç kızlar tarafından çokça tercih edilir. Plikaşe kabarık gelinlik 8. modelimiz. Evet. Onunla ilgili de sizden görüşlerinizi alalım. Kabarık gelinlik, her zaman gelinlik deyince aklımıza kabarık gelinlik gelir, klasik olarak bilirsiniz. Prenses formlar birkaç senedir çok fazla tercih edilmiyor. O modelleri alternatif olarak gördüğüm plikaşe modeller, yine bel kısmından kabaran, prenses gibi hissettiren tarzda kesimler. Dantel, full dantel olabilir. Biz 3 boyutlu çalıştık. Farklı dantellerle, Fransız danteliyle çalışılabilir. Yine müşterilerimize arzularına göre nasıl istiyorlarsa onları sunarak çalışıyoruz. Yine aynı şekilde kollarda askı, sırt dekoltesi, bel çukuruna kadar açık olabilir ya da daha kapalı sırtlar olabilir. Provalarda birlikte zaten gelinlerimize yönlendiriyoruz. Yine prenses gibi hissetmek isteyen gelinlerimiz için iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım 2018 gelinlik modası ile ilgili. Trendler her zaman önemli. Ben şöyle düşünüyorum. Vücudumuza yakışan kesimleri her zaman tercih etmeliyiz. Gelinlik seçimi yaparken birkaç çeşit kalıp giyip üzerimizde görüp eleyerek karar vermekte fayda var. Gelinlik sonuçta güzelliktir, duruluktur ve rahatlık sağlanmada. Gelinlik seçimini yaparken mutlaka ve mutlaka birkaç kalıp giyilmesini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz.